Herkese merhabalar, Güzelse'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber beden ölçüleri nasıl alınır onu göreceğiz. Beden ölçülerimizi almadan önce kıyafetimize hangi iç çamaşırlarımızla giyeceksek o iç çamaşırlarımızı tercih edeceğiz ölçü alırken. Daha sonra vücudumuzdaki beden ölçülerimizi aldığımızda sapma yapmayacak, vücudumuzu saran kıyafetler tercih edeceğiz. Bunun sonrasında duruşumuzu belirleyeceğiz. Ne çok dik ne de çok kambur duracağız. Normal günlük hayatımızda nasıl duruyorsak o şekilde duracağız ve beden ölçülerimizi böyle almaya başlayacağız. Çamaşır tercihlerimizi yaptık. Beden ölçümüzü alacağımız kıyafetlerimizi de giydik. Duruşumuzu da belirledik. Daha sonra beden ölçüsünü alacağınız kişinin ya da eğer kendi beden ölçülerinizi alacaksanız ilk olarak belinizin en ince yerine bir ip ya da burada gördüğünüz gibi ince bir kurdele bağlıyoruz. Bu bağladığımız kurdele ya da ip bizim belimizin noktasını, belimizin yerini belirliyor. Bu ip bize beden ölçülerimizi alırken pusulu olacak. Kurdelemizi de bağladıktan sonra beden ölçülerimizi almaya geçiyoruz. Beden ölçülerimizi alırken ilk dikkat etmemiz gereken şey aldığımız ölçülerin yani mezromuzun duruşunun yere paralel olması. Eğer mezromuzda hafif kayma yaparsak beden ölçülerimizi doğru alamayız. Ölçülerimiz genişler. Şimdi ilk olarak göğüs ölçümüzü alıyoruz. Mezromu göğüs bölgemden doluyorum. Göğsümün en uç noktasından geçiriyorum. Ve çok sıkmıyorum. Çok sıkmıyorum ne de gevşek bırakıyorum. Ve hafif parmağımın ucunu içeri sokarak göğüs ölçümü alıyorum. Paralelliğime dikkat ediyorum. Göğüsten sonra belimize gelelim. Belimin de yine burada gördüğünüz gibi ip bağladım. O ip bağladığım yerden yani belimin en ince noktasından mezromu geçiriyorum. Ve yine hafif parmağımı içeri geçirerek ölçümü alıyorum. Bunun nedeni çok dar bir kıyafet yaptığınızda bu bizim vücudumuzdaki oynama payıdır. Sıfıra sıfır aldığımızda kıyafeti yaptığımız zaman eğer hiç kumaşınızda esneme payı yoksa problem çıkaracaktır. Bu yüzden hafif parmağımızın ucunu içeri sokarak alıyoruz. Bize küçük bir pay bırakıyor. Sıra popomuza geldi. Yine popomuzun etrafından mezromuzu doluyoruz ve hafif şöyle parmağımızı içeri sokarak ölçümüzü alıyoruz. Ve geldik göğüs yüksekliğimize. Göğüs yüksekliğimiz bizim temel beden kalıbı çıkarttığımızda çok işimize yarayan bir ölçü. Bunu da şu şekilde alıyoruz. Şurada gördüğünüz küçük bir üçgenimiz var. Bu üçgenimizin uç noktası bizim için önemli. Bu uç noktasından göğsümüzün ucuna doğru olan kısmı ölçüyoruz. Şurada kendi üstümde göstereyim. Göğüs ucuma doğru ölçüyorum ve göğüs yüksekliğimi buluyorum. Buradan üçgen kısmımı burası olarak düşünüyorum. Göğsümün ucuna geliyorum. Bu ölçüyü kaydediyorum. Daha sonra göğüs derinliğimi alıyorum. Şurada omuzla boynun birleştiği kısım yani şuradaki uç noktamdan yine göğsümün ucuna doğru düz bir şekilde mezromu indiriyorum ve göğüs ucuma kadar olan ölçüyü alıyorum. Omuz genişliğimizi bulurken buradaki kolumuzu yokluyoruz. Üst kolumuzla omzumuzun birleştiği şu noktayı buluyoruz. Bu noktayla diğer omzumuzun olduğu noktanın arasını ölçüyoruz. Şu şekilde. Omuz ölçümünden sonra geldim kalça düşüklüğüme. Kalça düşüklüğümü alırken belimdeki bu ipim benim için önemli. Çünkü kalça düşüklüğümü alırken vücudumla olan paralelliğimi koruyorum, paralelliğimi sağlıyorum. Popomun en sivri ve sivri olan kısmının en üst noktasını belirliyorum. Mezromu aşağıya doğru çekiyorum ve kalça düşüklüğümün ölçüsünü alıyorum. Arka uzunluğumuz. Arka uzunluğumuzu alırken bu arkamızdaki boynumuzla omzumuzun birleştiği şu noktada bir omurumuz var. Son omurumuz. Burada son omurumuzu netliyoruz. Mezromuzu o son omurumuzun üzerine koyup belimize bağladığımız ipimize kadar olan kısmı ölçüyoruz. Bu bizim arka uzunluğumuz oluyor. Sıra geldi kol boyumuza. Kol boyumuzu alırken de omzumuzla üst kolumuzun birleştiği noktayı buluyoruz. Bu noktadan bileğimizin
bu ucundaki kemiğimize kadar olan kısmı ölçüyoruz. Ama bu ölçümü yaparken kolumuzu dümdüz tutmuyoruz. Ölçerken hafif şu şekilde kolumuzu kıvırıyoruz. Şuradan sabitliyorum. Şu şekilde hafif şuradan sabitliyorum. Şu şekilde hafif kolumu kırarak kol boyumun uzunluğunu alıyorum. Şuradaki kemiğime kadar. Bu aldığım ölçü benim kol boyum oluyor. Eğer seri üretim yapmak isterseniz satış için yapacağınız ölçülerde 60 santimi baz almanızı tavsiye ederim. Ama kişiye özel çalıştığınızda tabii ki kişinin kolunu ya da kendi kolunuzu bu şekilde ölçebilir ve kalıbınızı çıkartabilirsiniz. Pazumuzu ölçerken de pazumuzun en geniş kısmını buluyoruz. Daha sonra mezromuzu şu şekilde doluyoruz. Noktamızı belirleyip yine hafif parmağımızı içine sokarak bu şekilde pazu genişliğimizi alıyoruz. Sıra geldi beden boyumuza. Omzumuzun bittiği, boynumuzun başladığı şuradaki noktaya mezromuzu koyuyoruz. Mezromuzu göğsümüzün en uç noktasından aşağıya doğru geçiriyoruz. Mezromuzu çok gergin tutmuyoruz ki ölçülerimiz sapmasın. Hafif gererek kıyafetimizin ne kadar uzunlukta olması gerektiğini belirliyoruz. Etek boyumuza gelirsek belimize bağladığımız kurdeleyi baz alıyoruz. Mezromuzun ucunu o kurdelemizin ince ipinin olduğu kısma getiriyoruz ve hafif mezromuzu gererek etek boyumuzun ne kadar olmasını istiyorsak oraya kadarki olan kısmı ölçüyoruz. Bunun haricinde eğer yaka düşüklüğümüzü belirlemek istiyorsak da şuradaki yine üçgenimizi baz alıyoruz. Üçgenimizden yaka düşüklüğümüzün ne kadar olmasını istiyorsak o kısmı ölçüyoruz ve yaka düşüklüğümüzü de bu şekilde belirliyoruz. Ben mankenimizin üstünde şu kısmı üçgenimin olduğu kısım olarak alıyorum. Üçgenimin ucundan aşağıya doğru ölçümü belirliyorum. Yakamın ne kadar derin olmasını istiyorsam oraya kadar ölçümü alıyorum. Bu videomuzda sizlerle beraber beden ölçülerimiz nasıl alınır onu gördük. Ürünlerimize ulaşmak istiyorsanız Instagram'ın Güzelse sayfasından bize ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğeni butonuna tıklayıp bizi takip ederseniz, bize destek verirseniz çok seviniriz. Sağlıklı, huzurlu, çok mutlu kalın, hoşça kalın.